Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Frostpunk'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Fena bir yerde bırakmamıştık. Şimdi hızlıca başlayalım. 6. günde hava ısınacak ama bir seviye ısınacak. Bir seviye dediği de 10 derece kadar olması gerekiyor. Hemen yeni güne başlayalım. Biraz açlık var ama şu an yemek de var. Neden yemeklerini yemiyorlar onu pek anlayamadım. Hemen şuraya bakalım. Biliyorsunuz geçen bölümde rasathaneye yönlendirmiştik. Buradan afetzedeler gelecek gibi görünüyor. Güneş kararıyor. Gökbilimcilerin aksine bazı kayıp insanlarımızla karşılaştık. Yardım için burada olduklarını ama herkesi ölü bulduklarını söylediler. Gökbilimciler açlıktan ölene kadar gözlemlerine devam ettiler. Onlar için bu kadar önemli olan şey neydi? Günlüklerine göre şöyle yazmışlar. Güneş ışığı kaybı sadece güney yanardağının atmosferi kirletmiş olmasıyla açıklanamaz. Güneş kararıyor. Hayatta kalanları yine eşlik edelim. Şehrimize getirelim onları. Bu esnada bizim bir teknolojiyi geliştirmemiz vardı, hatırlıyorsunuz. O teknoloji bitmek üzere. Hemen bakıyoruz. Keşif ve endüstriye gireceğim. Daha fazla izci vardı ya, geçen bölümde bunu seçememiştik. İkinci seviyeye yükseltsinler. Bu esnada tabii ki burası da boşalmış. Bunu da silelim. Şimdi kömürde herhangi bir sıkıntımız yok gibi, demirde biraz sıkıntımız var. Onundan dolayı şuraya bir tane toplama noktası kuralım. Yani geçici de olsa en azından, hatta şöyle kuralım. Geçici kalıcı bakarız buna. Şuradan mı uzatsak acaba? Belki daha iyi olabilir. Çünkü bu hattı zaten muhtemelen uzatacağız. Tamamdır. Bu şekilde. Hala kömürümüzde eksiğimiz var. Yemeğimizde eksiğimiz var. Hastalanan kişi sayısı 9'a yükseldi. Bunlara bakamıyorlar burada. Maksimum sanırım 5 kişi bakabiliyorlar, evet. Hemen küçük bir sağlık ocağı kuralım tekrar. Buraya kursak iyi olur. Şunun kapsama alanı dışında değil, içerisinde. Bize kaç kişi gelecekti bir de? 18, 30, 34 kişi daha gelecek. 4 kişi fazladan yerimiz vardır. 3 eve daha ihtiyaç var. Şöyle yerleştirsek nasıl olur? 1, 2, belki 3 diyebiliriz. Şu ev biraz biçimsiz oldu. Şunu iptal edelim. Hemen şöyle hizalayalım. Daha sonra belki yerini değiştiririz. Ya da daha güzel bir yer var mı? Aslında burası daha iyi. Sokağı yok. Şöyle ön hatta bir tane sokak başlatırız. Hatta şöyle çekelim gitsin. Şimdi kanunlara gidiyorum. Kanunlarda yapabileceklerimiz ne vardı? Biraz mutlu olsunlar da istiyorum. Çocuk işçiler değil, çocuk barınakları. Umudu arttıracak. Her şey iyi olacak gibi duruyor burada. Bir tane barınak inşa ederiz. Akabinde de sanırım doktor, mühendis yamakları vardı. Onlara yönlendirebiliriz. Daha fazla izcileri alabildik şu an. Soğukla alakalı çok önemli bir derdimiz kalmadı bizim. Bir süreliğine en azından. Jeneratör menzilini arttırabiliriz. Bu bayağı iyi olur. Ama ondan da önce Bıçkı evine aslında
Bir geliştirme daha yapsak iyi olabilir. Ya da hiç bıçkı evine girmeyip duvar sondajına mı girsek? Bu da ağaç veriyor. Bu daha iyi ağaç veriyor. 160. Günde 80. Kömür madenciliği de iyi olabilir. Kömürlerimiz ne kadar kaldı bizim? Bunu bir inceleyelim. 111, 150. Biraz idare eder kömürler bize. Bunu nasıl upgrade edebiliriz? 75 odun istiyor. İlk duvar sondajına girelim bence. Bir de çelik madeni konumuz var bizim. Kaynaklara gidelim. Çelik madeni değil de çelik sondajıymış. Çelik fabrikasıymış, öyle bir şey. Şuraya koyalım. Buradan bir yolumuz vardı zaten. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Talihsiz oldu. Şimdi paramız kalsın o zaman. İzciler geri döndü. Bunu direkt iptal edelim çünkü çok fazla eksiğimiz kalıyor gibi. Şu yıkıldıktan sonra bize kaç tane gelecek? Şunu hızlıca başlatabiliriz. O esnada hiç durmadan bizim izcileri şu kasvetli mağaraya yönlendirelim. Ve mühendisleri aktaralım. Hastalarımızın sayısı da dakikalar geçtikçe artıyor yani. Şimdi ikinci ekibi oluşturduk. Bunu da sağlam barınağa gönderelim. Gıda konusunda eksiğimiz var. Şu bıçkı evi işimizi görmüyor mu? Hava az sonra ısınacak zaten. Biraz toparlanır. Baktık, evet. Bayağı bir toparlandı. En azından şimdi daha az hasta olurlar. Ağır hasta yok en azından. Öyle bir avantajımız var. Doktor yamakları daha çok işimize gelecek gibi geliyor. Onun için doktorlara yardımcı olsunlar. Duvar sondajı öncesinde de bıçkı geliştirmesini yapalım. 8 saat sürecek. İşimize yarar en azından. Şurada biraz daha fazla odun toplayabiliriz. Çelik fabrikası. Buna öncelikli olarak ihtiyacımız vardı. Hızlıca yapsınlar. Sağlık tarafında hala eksiğimiz var. Bunu tamamlamaya çalışabiliriz. Şu an yapmak da hiç istemiyorum bunu. Depolarımızda olduğu için kömür artık depolayamıyoruz. Bir depoya bakalım hızlıca. Kaynaklar, kaynak deposu. En arka sıraya şuraya civar bir yerlere yapabiliriz. Burada ne oldu? Bu mağaranın sakinleri varmış. Girişe götüren bir sürü ayak izi var. İçeride birileri yaşıyor mu diye kontrol etmeliyiz. Keşfet diyelim. Yaratıklar rahat vermiyor. Yokuştaki mağaradan gelen korkunç çığlıkları duyabiliyoruz. Yaklaştığımızda birkaç kutup ayısı bize doğru yöneldi ve girişi kapattılar. İçeride kapana kısılmış insanlar var ve bu yaratıklar onları tek tek ayıklayıp ziyafet çekiyorlar. Ya bırakabiliriz ya da onları geri getirmeye çalışabiliriz ayılara saldırarak.
Riske alalım, ayılara saldırsınlar. Çünkü kalabalık bir grup. İzcilerimiz ayılara saldırdığında mağaradaki insanlar onlara katıldı ve birlikte yaratıkları uzaklaştırdılar. Ne yazık ki izciler yaraları yüzünden öldüler. Kurtardıkları insanlar izciler tarafından yapılmış bir harita rehberinde şehrimize doğru yola koyuldular. Talihsiz bir an ama çok sorun olmadı. Bıçkı evi geliştirmemiz tamamlandı. Çok güzel. Şimdi yapmamız gereken kömür madenciliği artık. Ama odunumuz yok. Bu nedenle beklemek zorunda o. Isıtmada açabileceğimiz bir şey var mı? Odunumuz olmadığı için yok. Hiçbir şey açamıyoruz şu anda. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bıçkı evini de arttıralım. Çalışma süresini. Çünkü ihtiyacımız olan odun artık gelmiyor. Tamam. Kaynak tarafında kömür madenciliğine başlamamız gerekiyor. Bir tane buhar çekirdeğimiz var. Onu kullanacağız. Mühendisleri yönlendirelim buraya. Isısını verelim. Muhtemelen depomuz bitecek. Sağlam barınağa ulaştı bizim izcilerimiz. Barınak iyi bir şekilde tedarik edilmiş ve en kötü hava koşullarına bile dayanacak şekilde yapılmış. Gelişmiş buharlı ısıtma sistemi onu soğuktan koruyor. Keşfet diyelim. İzler başka bir şehre yönlendiriyor. Sığınak rahat ve acil durum gereçleriyle dolu. Ağır yuvarlak kapısının üstünde bir duyuru var. Tüm bilim insanlarına herhangi bir gereç kullanırsınız şehre dönerken Levazım subayına bildirmeyi unutmayın. Bu başka bir şehir olduğu anlamına gelir. İşaret direği iki yönü gösteriyor. Londra ve ev. Buradan gözcülerimiz devam edebilir. Çelik Köprü. İz büyük bir vadiyi geçen zarif bir çelik köprünün üzerinden geçiyor. Köprü dikkat çekecek derecede kararsız. Gidelim. Gönderelim yani arkadaşları. Depomuz olmuş bu esnada. Kömürü ayarlayalım hemen. Gıda konusundaki ihtiyaçlarımız sürüyor şu an. Isı konusunu kontrol edelim hemen. Şuralardan hastalanıyorlar gibi duruyor. Tedavi edemediğimiz hastalar çok sayıda var. Hemen yiyecek tarafına bir destek oluşturalım. Buraya bir tane atalım. Burada kömürlerimiz de bitti. Burayı yıkabiliriz artık. Boşta kalan işçimiz var mı? Çok sayıda boşta kalan işçimiz var. Kaynaklarda kömür madeni. Şurada aslında bir tane kömür madeni açalım artık. Geçici olarak şöyle bağlayalım. Buhar çekirdekleri. Az önce ilk buhar çekirdeğimizi kullandık. Buhar çekirdekleri gelişmiş teknolojide gerekli bileşenlerdir. Şehirde buhar çekirdekleri üretilemez. Yani umalım da izcilerimiz keşiflerinde onlardan yeterince bulsun.
Geliştirme tarafına tekrar dönelim. Yiyecek konusunda ciddi eksiğimiz var. Bir de sığınak, sağlık hizmetlerinde sıkıntımız var. Çok az kereste toplasınlar. Ben sağlık hizmetlerine bir başlatalım bunu. Bu arkadaşlar da geldi. Köprü Kulesi'nde levhada şöyle yazıyor. Kış yuvası halkı tarafından milattan sonra 1887'de inşa edilmiştir. Köprüdeki kar çalışan bir otomatın tarafından temizlenmiş. Bir tane otomatın gelecek bize. İşe yarar bir otomatın. Derin geniş bir uçurumun kenarında durduk ve etrafını çevreleyen çelik köprüye hayranlıkla baktık. En çok da yoldaki karı temizleyen büyük otomatın ilgimizi çekti. Kaynakları için bu makineyi şehrimize gönderip parçalara ayırabiliriz. Şehre gönderirsek bir tane olarak dönecek. Parçalarsak 2 tane buhar çekirdeği ve demirimiz olacak. Parçalara ayıralım. Şimdi öncelikli olarak şehre gitsin bunlar. Büyük konvoy, birçok araç ve çadırlar, aralarında dolaşan insanları ve kamp ateşinin dumanını görebiliyorsunuz. Hava istasyonu, çatısında özel eşyalar bulunan uzun bir bina, kış yuvasından gelen bilim insanlarının kurduğu hava istasyonuna benziyor. Şöyle yapalım. İkinci grubu oluşturabiliyor muyuz? Odun eksiğimiz olduğu için oluşturamıyoruz. İyi bilgi geldi. Terk edilmiş köprü. Kış yuvasına giden köprüyü bulmak doğru yolda olduğumuzun kanıtladı ama beraberinde sorular da getirdi. Köprü neden terk edilmişti? Otomatın neden tek bir mühendisin gözetimi altında değildi? Hepsinin mantıklı açıklamaları var ama insanlar endişelenmeye başlıyor. Kış yuvasında öğreneceğiz. Millet de bir rahat edemedi yemin ediyorum. Aç değiller, açıkta değiller, hiçbir sorunları yok. Yani biraz sorunları var ama çok büyük sorunları yok şu an. Şu grubu azaltalım. Şunu ekleyelim. Şuraya bir grup verelim. Başka mühendis kaldı mı? Kalmadı ama gelecekler zaten birazdan. Bunun ısısını ayarlayalım. Soğuk bir yer kaldı mı? Şu an yok. Afetzedeler şehre ulaşır. Efendim, bir afetzede grubu şehrimize ulaştı. Çok yorgunlar, dinlenecek bir yere, biraz yemeğe ve belki biraz tıbbi bakıma ihtiyaçları olacak ama ne şekilde olursa olsun yardım etmeye hazırlar. Anlıyorum. 3 tane eve ihtiyacımız var. Bunları hemen yapalım. Çocuk barınağı da eksiğimiz oldu bu sefer. Şurayı hemen yapalım. 2 tane de şuraya yapsak aslında. Biraz sıkıntılı şurası. Demir varsa şöyle uygun bir yere yerleştirebiliriz belki. Şurayı ilerletip şöyle hafif ilerletelim. Üç tane koyalım. Teknoloji. Şunu kapsayacak mı? Ondan dolayı evi inşa etsinler bir. Bir tane de sağlık atölyesi. Şuraya mı koysak? Boşluk bırakalım buraya. Şuraya koyalım. Şansımız yaver gitseydi hızlıca şuraya odunla
Şunu çıkabilirdik de. Şu an şansımız yaver gitmedi. Kanun tarafında şu an ihtiyacımız yok. Geçiyorum bunu. Şuna bir bakalım. Düello olmasın şundan dolayı bazen insanlar düellolarda ölebilir diyor. Bari iyi olur da şu an finansal anlamda karşılayamayız onu. Ekibi de oluşturamıyoruz. Teknoloji de geliştiremiyoruz. Şu an kaynaklarımız bitti. Sadece şunu yapacak kadar paramız var, o kadar. Şuraya yerleştirdik. 2 ağır hastamız var artık. Bu biraz can sıkıcı açıkçası. Sağlık tarafını iyileştirmemiz gerekiyor da. Daha azıyla daha çok kişiyi besle. Yiyecek kaynaklarımız azalıyor. Bu zor zamanlarda uygun, daha verimli öğün tarifleri kullanmaya başlasak süreyi uzatabiliriz. Bakalım. Hastalığı arttırıyor gıda katkı maddesi. Onu geçiyorum. Çorba konusuna girmek zorunda gibiyiz. Bir birim daha fazla yemek çıkartacak. Yani biraz yemek gelecek de herkesi doyuracak kadar yemeğimiz çıkmayacak yine. Biraz yemek buradan geldi, iyi oldu. Yemek geldi, para geldi, her şey geldi. Odun geldi. Şunu geliştirmeye başlasınlar hızlıca. Buraya öncelikli olarak şu grubu gönderelim. İnsanlar olabilir. Biraz durumumuz kötü ama geç gidersek ölürler vesaire bir şey olur diye şu an oraya geç göndermek istemiyorum açıkçası. Şunu şöyle yan çevirip çocuk barınaklarını buraya bir yere yerleştirebiliriz. Buraya yerleştirelim. Bu arasta kötü oldu da tedavi edemediğimiz için şu an o durumda. Şuraya bir sağlık yeri daha kuralım. Güzel oldu. En azından geliştirme yapılmış oldu. Av taktiklerine bakalım. Daha fazla, aslında daha az işçi gerektirecek. Şu işimize yarayabilir. Bir de şuraya bakalım. 30 çiğ et getirecek. Şu an 20 getirebiliyorlar. Yemek tarafında eksiğimiz olduğu için şuna da yönelebiliriz. Bu ikisine. Kaç saat? 9 saat. 9 saat geliştirsinler. Bir teşekkür notu. Size teşekkür etmek istedik. Londra'dayken çocuklarını işe göndermek zorunda olmayanlar sadece zengindi. Yaratmakta olduğunuz bu yeni düzen her şeyin farklı olacağını görebiliyoruz. Umut arttı, iyi oldu. Şuraya bir grup daha mühendis koyalım. Hatta bir sağlık yeri daha yapalım.
Uçan avcıları yapabiliyor muyuz? Bir onu kontrol edelim. Çok pahalıydı bunlar. Geliştirme, bunu da geliştirme yapabiliyoruz. Güzel. Şuraya da atalım. Hatta şuna da başlatalım. Ha, kanun gelmiş. Ses nereden geldi dedim ben de. Ağır hastalarımız olduğu için ya radikal tedavileri yapmamız gerekiyor ya da hayatta tutmamız. Bence hayatta tutalım. Huzursuzluk artacak ama umut da artacak. Seçelim bunu. Hear me, hear me. New law in the city. Yemek konusunu büyük olasılıkla çözeceğiz az sonra. Demirimiz eksik kalmaya başladı şimdi de. Şöyle yapalım. Bir fabrika daha bunun yanına hemen koyalım. Work time. Get moving. Yemeğimiz bitti de bunlar gelecek zaten. Şimdi kaynaklar. Buharlı bıçkı evine hiç girmeyeceğim. Demir konusunda biraz eksiğimiz oluştuğu için. Şunu hemen demir upgrade'i için yerleştirelim. Bunları çalıştıramıyoruz artık. Bitti. Yok, şu çalışıyor galiba. Yok, kaynak kalmamış bunda da. Demir tarafına gönderelim. Ve duvar sondajını kuralım. Buradan bayağı iyi ahşap gelecek bize. Uzun uğraşlar. Efendim, insanlarımız artık yıprandı. Bazıları günlerdir fazla mesaide çalışıyor. Her geçen gün daha çok yoruluyorlar ve huzursuz olmaya başladılar. Artık bir molayı hak ediyorlar. Mola versinler, tamam. Fazla mesai yok hiçbir yerde. Yiyecek konusunda bir takviye yapalım şuradan. Finish your labors, people. The work day is up. Yeni işçilerimizi de halledelim. İşçi demişim, izcilerimizi. Duvar sondajına müsait kişileri gönderelim. Tamamdır. Bayağı bir toparladık gibi. Sıcaklık düşecek. Sıcaklık düşmeden aslında şuradan bir upgrade yapabilseydik jeneratörü iyi olacaktı. Yeni günde artık. Büyük konvoy. Bu tipte kaybolmuş işçileri taşıyan bir konvoy. İşçiler çok zayıf ve hiç erzakları yok. Hikayelerini dinlemeliyiz ve şehrimize kadar onlara eşlik etmeliyiz. Kış yuvasını arıyorlar. Konvoyda hareket eden işçiler kış yuvasına doğru gittiklerini söylediler. İşaret ateşini takip etmemiz gerekiyordu ama bir işaret göremedik diyorlar. Bulmak için bir arama modelini takip etmeye çalıştık ama yakıtımız bitti. Bunlar sorun yaşayabilirler. Şehre kadar eşlik edelim bunlara. Zaten bir yere bu işçiler gidecek. İzcilerimiz, yanlış söyledim.
Buraya bir işçi takviyesi yapalım. Şuradan 5 işçi azaltalım. Şuraya mühendis. İşçileri de oraya koyalım. Büyük bir sorun yok. Brace yourselves. Cold is coming. Work time. Soğukta geldiğine göre bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.